Orkut Büyükkök'ten 6 Şubat 1975'te Konya'da doğdu. Bir yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti ancak ailesiyle o 2. sınıftayken Türkiye'ye geri döndü. Ortaokulda yaşıtlarından daha zeki bir çocuktu. Sorunsuz şekilde liseye geçti. Lisede yüksek not ortalamaları yüzünden okulda sürekli inek olduğu için zorbalanıyordu. O dönemde lise eğitimini Konya'nın en iyi 2. lisesi olan Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. ÖSS'de Türkiye 65.'si oldu ve Ankara'daki Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Bilimleri bölümüne girdi. Sonrasında Stanford'da doktora yaptı. Doktorası sırasında odaklandığı konu internetti. Web araması ve verimli ağ birleştirme konuları üzerine çalıştı. 2000 senesinden sonra internette kendini tamamen çevrim içi topluluklar kurma konusuna adadı. 2001 sonbaharında Stanford'da Club Nexus adlı ilk sosyal ağını kurdu. Club Nexus dünya üzerinde bir üniversiteye özel yapılan ilk sosyal ağıydı ve bu site ile bir hikaye başladı. O dönemde dünyadaki internet kullanıcılarının %37'sini kullandığı bir site, Orkut Büyükkök'ten adında Konya'da yetişmiş bir Türk tarafından hayata geçirildi. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Başlamadan size bu videomuzun sponsoru Arena Breakout'tan bahsetmek istiyorum. Arena Breakout 7 Temmuz itibariyle iOS ve Android cihazlara gelmiş mobil bir yeni nesil FPS oyunu. PUBG Mobile'dan loot ve silah eklentileri olarak daha serbest ve geniş bir yelpazesi var. Taktiksel ve oynanış açısından da Escape from Tarkov'a oldukça benziyor. Yüksek risklerin yüksek ödüllere eşit olduğu ultra gerçekçi savaş simülasyonu oyunu. Tüm ganimetin sahibi olmak için savaş alanından canlı çıkmalı ancak hayatta kalmak için savaşmaya da hazır olmalısınız. Kaybetmek istemediğiniz hiçbir eşyanızı savaş alanına götürmeyin. Çünkü eğer ölürseniz onları orada kaybediyorsunuz. Oyunda lootladığınız eşyalarla 700'den fazla tabanca parçasını karıştırıp eşleştirebilir ve yepyeni silahlar elde edip oyun içerisinde kullanabilirsiniz. Sırt çantanızı erzak ve cephane ile doldurup yeniden savaşa girin ve deponuzu genişletin. Topladığınız bu eşyaları oyundaki açık pazar sistemiyle diğer oyunculara satabilirsiniz. Arena Breakout'u gerçek zamanlı dinamik işleme, gerçekçi ışık ve gölge efektleri, hacimsel bulut teknolojileri ve 1200'den fazla ses efektiyle mobil cihazlarda konsol kalitesinde oynayabilirsiniz. Açıklamadaki bağlantılardan oyunun indirme linklerine ulaşabilirsiniz. Bana sponsor oldukları için Arena Breakout'a teşekkür ediyor, size videoyu aktarıyorum. Club Nexus projesi o kadar tuttu ki Orkut abi kendine Affinity Engine adında bir şirket açmak zorunda kalmıştı. Hatta birçoğunuzun izlediği Social Network filminde Mark Zuckerberg'ün Facebook'u yaptığı sırada diğer üniversitelerde olan üniversite içi sosyal ağlardan bahsettiği bir konuşması vardı. İşte o konuşma tam olarak Orkut Büyükkök'tenin Stanford'da yaptığı Club Nexus adındaki uygulamaya özeldi. Club Nexus öğrencilerin sohbet etmek, etkinlik yapmak, kullanılmış malları alıp satmak, benzer ilgi alanlarına sahip kişileri aramak, kişisel ilanlar yerleştirmek, sanat eserlerini sergilemek ve e-posta göndermek gibi işlerini hallediyordu. Aynı dönemde Harvard Üniversitesi'nden 2 tane çocuk bu siteye rakip olarak yapılacak yeni bir uygulama planlamıştı. Hemen bu işin yazılımı konusunda o dönemde üniversitelerindeki bilinen en parlak yazılımcıya gittiler ve o kişiye yani Mark Zuckerberg'e fikirlerini anlattılar ve aradan geçen bir ayın sonunda The Facebook adındaki uygulama Harvard Üniversitesi'nin kendi sosyal ağı haline geldi. Mark Zuckerberg bu iki öğrencinin fikrini kullanıp kendi ağını geliştirmişti. Bir tarafta Facebook, bir tarafta Orkut abimizin geliştirdiği Club Nexus vardı. İki büyük üniversite ve iki büyük başlangıç ağı. Facebook'un bu uygulamadan farkı kızlardı. İlk çıktığında Harvard ve çevre üniversitelerden ilgi görmesinin en büyük sebebi uygulamadaki kızları takip etme isteğiydi. Onların profillerini gezip ne yaptıklarını anlık olarak görebiliyordunuz. Bu sayede Facebook'un içerisine gün geçtikçe binlerce kullanıcı girmeye başladı. Facebook, Club Nexus'u kullanan Stanfordluları bile kısa sürede kendi uygulamasına çekmeyi başararak bu sitenin sonunu getirdi. Ancak hikaye daha yeni başlıyor. Çünkü Orkut abi kararlı bir insandı. Kariyerini burada noktalamayacaktı. Daha yapacağı çok iş vardı. Stanford'da yaptığı platform ses getirmişti. Üniversiteyi tamamladıktan sonra az önce bahsettiğim şirketi olan Affinity Engine'den ayrılma kararı aldı ve 2004 senesinde Google'da çalışmaya başladı. Google'a katıldıktan sonra altındaki 50 kişilik ekiple birlikte zamanının %20'sini bir sosyal ağ hizmeti geliştirmek için kullandı. Hayalim tüm internet kullanıcılarını birbirine bağlamaktı. Hayatlarında bir fark yaratmaktı demişti. Böylece Google üzerinde Google'a ait yepyeni bir platform üzerinde çalıştı ve 6 aylık çalışmasının sonunda her şeyi tamamladı.
başladı. O dönemlerde Google'ın üst yöneticilerinden ve Orkut abimizin üstlerinden Marissa Mayer yapılan bu Google'ın sosyal medya platformuna Orkut abimizin ismini vermek istedi. Orkut abi başta bu fikri beğenmese de istemese de Marissa onu ikna etmeyi başardı ve böylece Orkut.com doğmuş oldu. Öyle ki Orkut çıktığı yılda başta Hindistan ve Brezilya olmak üzere birçok ülkede popüler oldu. Sonra da Güney Amerika'daki her ülkeye yayıldı. Neredeyse her kıtanın tamamı tek bir platform kullanmaya başlamıştı. Google sırf bu yüzden Güney Amerika kıtasındaki her ülkeye özel Orkut sunucuları yerleştirdi. Uygulama içerisindeki kullanıcıların problemlerini çözmek için yerel yönetimler atadı. Ardından da Asya için aynısı yapıldı. İran'da o kadar popüler oldu ki insanların bu uygulama içerisindeki sohbetleri ve flörtleşme sorunları yüzünden İran hükümeti yasaklama getirmek zorunda kaldı. Bu engeli aşmak için İranlı kullanıcılar OrkutProxy.com adındaki yüzlerce türev siteyi oluşturdular ve Orkut.com'u kullanmaya devam edebildiler. Ağustos 2006'da Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinde inanılmaz popüler olan bu uygulamayı İran'ın izinden giderek bloke etti. Bu engelleme daha sonra Ekim 2006 senesinde kaldırıldı. Ancak Arap ülkelerinin tamamı için gelen bu yasaklar sonucu Orta Asya'da Orkut.com'un popülerliği başka sosyal medya sitelerine kaydı. Böylece bu kıtada kullanıcıları aktif şekilde uygulama içerisinde tutamadılar ve Orta Asya'yı işte böyle kaybettiler. Ancak Asya kıtası patlayıp gitmişti. Hindistan'da 10 milyonlarca kullanıcı Orkut'a üye olmuştu. Ek olarak Çin de aynı şekildeydi. 2014 senesinde Orkut'un kullanıcı veri grafiği tam olarak şu an ekranda gördüğünüz gibiydi. 400 milyona yakın küresel kullanıcı 2010'ların henüz başında uygulamaya kayıt olmuştu. Ve bu dönemlerde küreselde neredeyse her yerde Facebook'la ana rakip olarak söyleniyorlardı. Facebook'un bazı bölgelerde esamesi bile okunmazken Orkut bu bölgelerin bir numaralı sosyal ağıydı. Adam hem Türk hem de o kadar uğraşmış. Biz neden duymadık diyorsanız bilinmiyor. Türkiye'de 2007'den sonra başlayan Facebook egemenliğiyle birlikte Orkut'a kimse şans tanımadı. Pazar payımız o kadar küçük ki Orkut verilerinde Türkiye'den hiçbir zaman bahsetmedi. İlerleyen senelerde Google'a bu uygulama yüzünden Orkut abimizin eski şirketi tarafından bir dava açıldı. Üniversite zamanında Orkut abimizin kurduğu Affinity Engine paranın kokusunu almış ve Orkut.com'un kodlarında Orkut abimizin eski sosyal ağından kodların çalıntı olarak kullanıldığını öne sürmüştü. Adam zaten iki uygulamayı da kendisi yapmış diyorsunuz değil mi? Ama işler öyle yürümüyor maalesef. Bu iddianın temeli Orkut.com sitesindeki 9 tane hatanın birebir aynısının kendi şirketleri altındaki InCircle adındaki bir uygulamaya dayandığını savunmuşlardı. Orkut abinin kendi kurduğu eski şirkete ona ihanet etmişti. Neyse ki davadan hiçbir şey çıkmadı. Google bir şekilde bu davayı kazanmayı başardı. Yalnız sorunlar bu noktada bitmedi. Orkut.com popülerleştikçe mobil cihazlar da popülerleşiyordu. Fakat Orkut.com yeniliklere tutunamamış ve mobil cihazlara uygun yapılamamıştı. Facebook ise böyle değildi. En dandirik telefonda bile kullanıcılara bir arayüz sağlamayı başarıyordu. Bununla birlikte Orkut.com'a kayıt olduğunuzda kullandığınız kişisel bilgiler ve telefon numaranızı herkes görüyordu ve üstüne bunu kapatmanın hiçbir yolu yoktu. Facebook'ta ise bu bilgilerin hiçbiri paylaşılmıyordu. Daha doğrusu sizin isteğinize bağlıydı. Böylece güvenliğe önem veren özellikle kadın kullanıcılar Facebook'u tercih ettiler. En popüler olduğu Brezilya bölgesinde de sıkıntılar çıkmaya başladı. Brezilya medyası uygulama içerisinde büyük bir ırkçılık olduğunu söylediği haberler yapmaya başladı. Ve Orkut.com'a iftira içeren içeriğin yayılması suçlamasıyla Brezilya Federal Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Brezilya Federal Adaleti 2006 Mart ayında Orkut'ta gerçekleşen suçları açıklaması için Google'a talepte bulundu. Google talebi açıkça reddetti ve veri paylaşmayacaklarını söyledi. Ve Brezilya Mahkemesi ile uzun süren sancılı bir süreç yaşadı. Bu durum Orkut'un kullanıcı kaybetmesine sebep oldu. Küreseldeki kullanıcı sorunları çözülemiyordu ve uygulamanın geliştirme süreci inanılmaz hatalı geçiyordu. Orkut abi ise baş yönetici olarak Google tarafından büyük bir baskıya maruz kalıyordu. Tüm bu karmaşaya dayanamayan Orkut abi 2008 yılında Orkut.com ekibinden ayrıldı ve Google'da daha üst bir kademe olan ürün yöneticiliğine geçiş yaptı. Burada daha sonraları Yahoo'ya geçiş yapacak olan Google'ın bugünkü Google olmasını sağlayan en büyük isimlerinden Marissa Mayer ile ekip arkadaşı olarak çalıştı. Orkut abi ürün yöneticisi olarak Google'ın vizyonunu ve tasarım anlayışını değiştiren isimlerden birisi oldu. Orkut abinin ekipten ayrılışı yükselen Facebook'un yanında Orkut.com için bir duraklama dönemini başlattı. Facebook yükselirken yerinde sayan Orkut için felaketti bu durum. Takibindeki süreçte iki kıtanın en büyük sosyal medya ağının batış hikayesi başlamış oldu. Google, Orkut'un 30 Eylül 2014 tarihinde tamamen kapatılacağını duyurdu. Kullanıcılar son kapatma tarihinden önce fotoğraf albümlerini dışa aktarabilir, Orkut profilleri, notlar, referanslar ve topluluk gönderilerini Eylül 2016'ya kadar dışarı çıkarabilirdi. Her şey bittikten sonra, kapanma tarihi tamamlandıktan sonra Google programı tam olarak sonlandırmadı. Orkut.com'un yaratıcısı Orkut abiye son bir mektup yazması talep edildi ve bugün Orkut.com'a girdiğinizde
incelediğinizde karşınıza çıkan Orkut abinin bu hikayesindeki son yazılardı. Kariyerine başka işlerde devam etti. Ancak hiçbiri Orkut kadar ses getirmedi.